Öldüm de cennete mi geldim dedirten bembeyaz kumsalları, turkuaz suları ve yemyeşil doğasıyla Pasifik Okyanusu'nun güneyinde bir sır gibi saklanmış Rarotonga'dayız. Bu adaya İstanbul'dan ekonomi sınıfında en dandik uçakla ulaşmak 100.000 lira tutuyor. Bu videoda Rarotonga'nın doğal ve kültürel zenginliklerini keşfediyor ve değişik tatlarını tadıyoruz. İçindeki bir tavuğun papasından oha! Haydi yolculuğumuz başlasın. Herkese merhaba. Rarotonga'ya geldim. Eğer Airbnb'deki fotoğraflar doğruysa şuradaki kapının arkasında hemen okyanus var. Sesini duyabiliyorum. Ve beni bu bile heyecanlandırdı. Yalnız açıkçası ben biraz tırstım. Çünkü buraya yalnız geldim ve böyle sanki ıssız bir adadaymışım gibi. Zaten ıssız adadasın diyeceksin ama. Ya birden böyle her şeye çok uzakmışım gibi geldi ama her şeye çok uzağım şu anda. Hani o yüzden böyle bir garip bir duygu geldi. Biraz korktum açıkçası. Özellikle gece vakti buraya geldiğim için her yer çok karanlık. Yolda ışık yok. Odamı göstereyim biraz. Oda dedim de stüdyo daire gibi burası. Burası hemen kapı girişi. Buraya eşyalarımı koydum. Kapıdan girişte hemen bu tarafta böyle banyosu, tuvaleti var. Banyosu dediğim duş var. Şöyle. Gayet yeterli. Hiç öyle şeye gerek yok. Alışmışsınız influencerların 5 yıldız otel turlarına. Al sana yatak. Çiçek yapmışlar ama ben yalnızım. Burada mutfağı var. Yeterli. Mikrodalgası var, ocağı var, kettle var, mini buzdolabı var. İçeride bir şey var mı bakayım. Gece vakti de aldım. Hiçbir şey yok. Market açık değil, hiçbir şey açık değil. Yemek yemek için masa. Havluları buraya koymuşlar. Burası üretkenlik köşesi. Ha şunu da yakayım da. Şöyle biraz estetik görünsün. Buradan muhtemelen gündüz acayip bir manzara geliyor arkadaşlar. Bunu koyarım eğer öyleyse. Kadın bana burada hotspot var dedi. Burada çok ilginç olan bir şey. Airbnb'lerin hiçbirinde internet verilmiyor. Bu adada her şey çok pahalı. Mesela ben 5 GB internet olan sim kartına 49 dolar ödedim. Yeni Zelanda doları. Ondan sonra bir de voucher almak gerekiyor. Burada adanın etrafında Vodafone hotspotları var. Bir tanesi de buradaymış galiba. Hotspot'tan internete bağlanabilmek için voucher almak gerekiyor. Hani Airbnb falan karşılamıyor. Otelde de yok bence, bilmiyorum. Otelde kalmadığım için. Tam böyle internetten uzak, temizlik, mis gibi kafa dinleme yeri gibi oldu. Onun haricinde bu benim okyanus yakıtasındaki ilk yolculuğum. O yüzden biraz heyecanlıyım. Heyecanlıyım dediğim hani hayatımda ilk defa Güney Yarımküre'ye seyahat ettim. İlk defa okyanus yakıtasına ayak bastım. İlk defa herkesten bu kadar çok uzağım. Yani Amerika'dan bile sadece Hawaii'den haftada bir kez uçak geliyor buraya. O yüzden böyle adanın doğası daha korunmuş Hawaii'ye göre. Mesela Hawaii'ye gidiyorsun, Hermes var, Chanel var. Ben zaten Hermes'ten bir şey almam ki. Ve ben hani tropik ada seviyorum. Tropik ada görmek istiyorum. Ve hani o hissiyat oralarda kaybolmuş artık. Hani bu taraflara Amerika'dan gelmek için de oralardan aktarma yapmak gerekiyor. O yüzden giderim. Gönlümde güzel yerleri var Hawaii'nin. Neyse. Yaman şu camları kapatacağım. Çok korkuyorum biri bana bakar diye. Çok korkuyorum, yalnızım anne. Ya şuradan bir kafa görsem çok korkarım yalnız. Şu an burada bir kafa çıksa altıma yaparım yani. Zeka parıltısı. Yalnız bunlara ve banyodaki tam duşun karşısındaki bunlara ne yapacağımı bilemedim. Yarına bir market alışverişi falan da yaparım. Yarın görüşürüz o zaman. Bir şey olmaz inşallah bu akşam. Çok korkuyorum. Bu arada uçağa böcek ilacı sıktılar. İlk defa üzerime böcek ilacı sıkıldı. Ama tropik, yani başka kıtaya gelince hep böyle oluyor yani. Mesela Amerika'ya Türkiye'den salatalık götürün bakalım. Götürebilecek misiniz? Ha, size böyle 2000 doları nasıl kilitliyorlar? Gerçi ilk defa da kitlemiyorlar. İkincide kilitliyorlar. Neyse yarın görüşürüz inşallah. Adadaki ilk alışverişimi yaptım. 17,5 dolar tuttu. Sadece 2 tane ton balığı, 1 tane spagetti, 1 tane ekmek. 4'üne 17,5 dolar ödedim. Biraz pahalı. Biraz değil, bayağı pahalı. Anlamadım ben insanlar burada nasıl yaşayabiliyor. Bir de buraya gelirken yağmur yağıyordu. Birileri beni görüp arabaya aldı. Yalnız şöyle bir sorun var. Geldiğim yeri unuttum. Nereye gitmem gerektiğini unuttum. Yani kaldığım yerini unuttum. Ama fazla bir mesafe değildi. Trafik İngiltere'deki gibi ters yoldan akıyor. Para birimi
Yeni Zelanda doları. Müthiş bir manzara var. Gösteriyorum. Evlerin hepsi oldukça mütevazi. Ama şu manzara var. Acaba burası mı? Maria Retreat. Bura galiba ya. Ay çok yakınmış. Eğer burasıysa çok yakın. Sanırım bura yani. Evet. Baksana. Ay tavuk. Tavuk bebelerle bakın orada. Ay bir sürü tavuk var. Acaba yumurta satıyor. Yumurta yoktu markette mesela yani. Bu kadar etrafta dolanıyor. Bir tane yumurtası yok mu bu hayvanın? Şunun tatlılığına bakın. Hep pupidik. Annem. Sanıyorsunuz tavuklar konusunda abartıyorum. Abartmıyorum. Şurada yani büyük bir tavuk kitlesi var. Bunlar beni akşam uyutmadı. Bir aslan testere kaldığım yeri buldum. Ama yani küçücük ada sonuçta hani tek yönde ilerlesen bile bir noktada başladığın yere geri dönüyorsun. O yüzden çok da sıkıntı değildi yani. 17 dolarlık lüks market alışverişimi şimdi sizlerle paylaşacağım. İlki ekmek. Böyle. Ciabatta gibi. Gayet sağlıklı görünüyor. İkincisi bir paket makarna, spagetti ve 2 tane ton balığı, ufak boy. 4'ü tuttu, 17,5. Lounge'dan aşırdığım bir peynirle şunu arada kahvaltı yapıp yiyeceğim. Aynı zamanda uçakta verilen Maui chipsleri 2 tane ve çantamda getirmiş olduğum Japonya atıştırmalığı. Yeter be. Her şeye de çıkmaya çalışıyor. Olmaz ki yani. Bu arada gece bayağı korktum. Üşüdüm biraz da. Halbuki çok uçaktan falan indiğimde de böyle bayağı nemliydi hava. Ama gece uyurken böyle bir soğuk bastı. Üşüdüm yani. Üzerime aldım, yorgan aldım. Ve sabah 7'de zaten horozlar uyandırdı. Halbuki şikayet etmiyorum, gayet hoşuma gitti. Bu arada pazar günü hiçbir yer açık değil. Bu Super Brown denilen süpermarket açık. Ve hani açıkçası içindeki vibe'ları beğendim marketin. Böyle lokal müzik çalıyor, böyle gayet hoş. Paketli yiyecekler var ama yani arkadaşım tek öğün 16 dolar yani. Ben bunun hepsine 17 dolar verdim ve en az 2-3 öğün çıkartırım ben bunu. Başka büyük bir market varmış. Ondan alacağım şeyleri. O yüzden fazla bir alışveriş yapmadım. Diğer yerden alınca zaten gösteririm. Yanlışlıkla 55 dolar harcadım. Neyse, en azından öyle denemek için bir şeyler aldım. Değişik şeyler aldığımı düşünüyorum. Dolayısıyla belki iyi olur. Neyse, evde görüşürüz. Evde yapacağım. Ne aldım gösteririm. Fudge fabrikası var. Bir bakalım. Sanırım bedava tadım yaptırıyorlar. Gidip tadına bakalım. Kız bir sürü fudge tattırdı. Ben de ayıp olmasın diye 50 gram aldım 4 dolara. Ama yani çok tatlı bir şey böyle. O yüzden yani fazla alsam yiyemem zaten o derece. Ve hala hani tadabilirsin falan diyordu. Şöyle göstereyim 50 gram boyutunu. Şu kadar bir şey. Çikolata ve naneli olanını aldım. Çayın yanına falan güzel gider. Ama böyle hepsi yenilecek, bir oturuşta yenilecek bir tatlı değil yani. Çok 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 tatlı. Şimdi de adayı tersten dolaşan otobüse bineceğim. Normalde benim gitmek istediğim yöne doğru gitmiyor. Ama bence adanın geri kalan kısmını görmüş olurum birazcık hem. 2 tane otobüs var. Saatleri burada yazıyor. Bir tanesi saat yönünde gidiyor, diğeri saat yönünün tersine gidiyor. Şimdi ben normalde buna binmem gerekiyor, gitmem gereken yere gitmek için.
Ama buna bineceğim. Çünkü o buçuklarda geçiyor. O yüzden ona bineceğim. Bütün adayı dolaşıyor bu şey. Veya bütün adayı dolaşana binersen $8 falan tutuyor. Ama tek yönde gidersen $5. Aha geldi. Aha. Bu da otobüs. Nasıl ödeme yapılıyor acaba? Çok heyecanlıyım, otobüse ilk defa biniyorum. Geriye geçtim çünkü beklemedim. Bu da $5 böyle görünüyor. Şurası delik. Delik değil de boşluk. En önemli yerini tam binerken çekmeyi unuttum. Umarım yanıma biri oturmaz derken yanıma geldi. Tam da böyle garip bir tipi var. Kendini çok bıraktı yani böyle bayağı ağır bir şekilde. Hayatının yükünü de otobüs şeyine bıraktı. Şimdi ters yönde gideceğim ama doğru yola varacağım. Çünkü yuvarlak bir ada. Eninde sonunda varıyor. Neyse biraz. Bazı ilaçların etkisi altında gibi görünüyor. Öyle bir şey var, tipi var. O havayı veriyor daha doğrusu. Bir şey altında kesinlikle. Saç fabrikasına gidip de yanlışlıkla otobüs durağını bulan bensin. Have a good day. Otobüse bindim ve doğru yerde inmeyi başardım. Yay! Sallanıyor. İnşallah dişimde şey yoktur. Market alışverişimi göstereceğim. Bulduğum en önemli şey bu çikolataydı. Türk lokumu aromalı. Hiç görmedim daha önce. İngiltere'ye falan da gittim. Hiç gözüme de çarpmadı. İçinde Türk lokumu aromalı bir jel varmış. Siz konduramıyorsunuz ama el alem çikolatasını bile yapmış. Moka aldım. İndirimdeydi. $11'dan $9'a düşmüş. Fudge aldım 50 gram. Ben bu kadar küçük olacağını bilmiyordum 50 gramı. Baya böyle gelir diye düşündüm. Neyse işte bunu alırken zaten biraz videoya çektim. Bir paket daha makarna aldım. Çünkü öğünlerimin ne kadarını evde yersem bana aktiviteler için o kadar para kalacak. Ya da daha iyi hissedeceğim. Çünkü buralar pahalı. Yani şu makarnanın şu bile $4.80. Bir tane aktivite yapıyorsun $165 falan. Bir kere pazar günleri hiçbir yer açık değil. Yiyecek bir şey de bulamayabilirim. İkincisi o kadar çok yemeğe para vermeyi sevmiyorum. Üçüncüsü çok yiyebileceğim bir şeyler yok. Hamburger, patates kızartması özel hissettirmiyor. Burada lokal yemek görürsem zaten girer yerim. Üçüncüsü gün içerisinde yani sabah 4'te falan kalkıp çalışmaya başlıyorum. Çünkü işimde yani izin almadım. 3 gün alacağım. Neyse Vegemite aldım. Bu Avustralya'nın ünlü yemeği, şarkısı da var. He just smile and gave me a Vegemite sandwich. Tadını merak ediyorum. Hiç yemedim. Marmite de vardı. Marmite de sanırım onun İngilizler tarafından böyle şey yapılması ama orijinal diye bunu aldım. Sonra böyle acayip Avustralyalı bir Yeni Zelandalı hani o tarafların bir şeyi çarptı gözüme. Hundreds and thousands dedikleri şey üzerindeki bu Amerikalıların sprinkle dedikleri bu şeker topçukları. Muhtemelen ben bunun tadını beğenmeyeceğim ama daha önce hiç böyle hundreds and thousands görmedim. O yüzden alayım dedim. Tadına bakmak için aldım. Sonra bir sürü şey aldım. Bir sürü ton balığı aldım. Ondan sonra 12'lik Fiji yumurtası aldım. Fiji'deki tavukların yumurtasından aldım. Dur göstereyim bari. Bu yumurta Fiji'deki bir tavuğun poposundan çıkmış arkadaşlar. Çok önemli. O yüzden $12 mı? 11 bir şeydi. Fiyatlarını yazarım ben, tamam mı? Yazmam. Bununla mı uğraşacağım? Çay aldım kahvaltı için. Muhtemelen kahvaltıyı dışarıda yapmayacağım. Tamam mı? Gecenin 4'ünde hiçbir yere açık değil. O yüzden en kolay. Ben burada tavaya da sürmem bunu. Tamam, yağım falan da yok. Direkt haşlayıp yiyeceğim. Vegemite'ı da ekmeğe sürerim. Üzerine bir de peynir attım mı mis gibi kahvaltı. Sonra bir de en son yetişkinler için meyve suyu aldım. Ve şimdi mokamı yapıp yanına tatlımı yiyeceğim. Instagram'dan takip ediyorsanız zaten gördünüz esprilerimi. Bu kadarmış yani. Başka bir şey almamışım. Şunların hepsi $83 tuttu. Oha. Neyse kapatıyorum. Bye.
Tropikal köpekmişsin sen. He? Thank you. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bir yemek videosuyla karşınızdayım. Şu an Muri gece pazarında bir deniz ürünleri yemeği aldım. Şöyle göstereyim. Hemencecik burada yapıyorlar. Yerel ürün fazla bulamıyorum. Çünkü hemen bitmiş yani. Bir saat önce falan açıldı burası. Hemen bitmiş. Ama yerel ürün denemek isterim. Çok internasyonel gidiyor yine. Çin wontonları falan var. Yok işte Tayland'ın pad thai'ları var. Ondan sonra taco moka var. Yani burada yemeye gerek yok bence. Yerel şeylerden tatmak isterim. O yüzden daha çok tadabildikçe böyle paylaşacağım. Pirinci biraz garip geldi bana. Pirinç neredeyse böyle sert. Acaba içinde Hindistan sütü, cevizi sütü mü var? Çünkü bu yemeğin içinde var. Bu arada burası çok müzikli ve kalabalık. Normal bildiğimiz baldo pirinci haşlamışlar gibi olmuş. Ama fena değil. Ahtapot var, şöyle göstereyim. Ben yedim bu arada çekmeden ama. Öyle almış bir görüntüsü yok. Deniz ürünlerinden oluşuyor. Böyle seçerek bile değil, öyle kocaman bir potun içinde yaptılar. Ve kime ne gelirse o. Şöyle midye görüyorum. Ahtapot kolu var. Yine bir karides. Şu ne bilmiyorum Allah'ım. Ne olduğunu bilmediğim. Bu da midye galiba. İşte sebzeler falan filan. Böyle Hindistan cevizi sütü içerisine katılmış. Güzel göründü. Pirinci de böyle sushi pirinci gibi. Biraz sert. Kıvamını anlıyorsunuz, yapış yapış hafif. Pirincinde çok bir şey yok. Ama ikisi bir arada gidiyor yani, ben yerim. Tadı fena değil. Şu ahtapotun tadına bakayım. Ben ahtapot sevmiyorum galiba. Çiğ de tattım, pişmişini de tattım, kendim de pişirdim. Ama bence olmuyor yani. Başka bir şey alır mıyım bilmiyorum. Bu 23 dolardı. Bununla doyarım büyük ihtimalle ama belki böyle bir tatlı bir şeyler bakarım. Ya da tatlı değil de meyve suyu falan bakarım. Ona göre başka bir şey alırsam paylaşırım. Ama burası hoş bir yere geliyor. Muhtemelen birden fazla kez gelirim. Bakalım. Ben bunu yiyeyim şimdi. Yeah. Thank you. Şimdi bir de soursop adı verilen bir meyvenin ve graviola mı? Graviola berisinin bir smoothiesini aldım. Böyle insanların elinde başka bir bardakta böyle üzerinde starfruit, yıldız şeklinde bir meyve olan şeyi görüyordum. Smoothiesini görüyordum. Şimdi adamın biriyle konuştum. O dedi ki şuradaki yerden aldım. İşte orada 10 dolar. Benim aldığım yer 16 dolardı. Ama soursop hiç bilmiyorum, ne meyvesi bile olduğunu bilmiyorum. Sadece Google'ladım ve farklı bir şey, yemediğim bir şeye benzediği için aldım. Bakalım tadına. Ne diyeceğimi bilemedim. Tarif edemediğim bir tadı var. Kıvamı muzlu smoothie'lere benziyor. Kıvam açısından yani. Tadı neredeyse yok gibi. Benim için tecrübe olmuş oldu. Çok da pişman değilim açıkçası. Daha fazla para ödeyip tatsız bir şey aldığım için. Daha önce bu meyveden tatmamıştım. Bir daha da almam herhalde. Ya da meyvesini görünce belki bir meyveye de şans veririm. Cook adalarında hangi para birimi kullanılıyor? Ben olsam merak ederdim. O yüzden bu segmente eklemeye karar verdim. Yeni Zelanda'nın parası kullanılıyor ama kendine ait paraları da var. Mesela bu 2 dolarlar sanırım. Burada sadece geçiyor. Üzerinde zaten Cook Island yazıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir de 5 dolar. Bu da 5 dolar. Bu da buranın parası. Ama diğer geri kalan para birimleri Yeni Zelanda'ya ait. Şöyle 100'lük bir birim var elimin önünde. 50, 20, 20'de İngiltere kraliçesi var rahmetli, 10 ve 5. Burası iç işlerinde özgür, dış işlerinde Yeni Zelanda'ya bağlı olduğu için paralarını kullanabiliyorlar. Ama kendilerine ait bir meclisleri var. Böyle biraz arada ek bir bilgi vereyim istedim. Şu an Rarotonga'da
bir pazar yerine geldim. Burası cumartesi günleri saat 10'da falan açılıyor ve taze meyve sebze, aynı zamanda hediyelik eşya, ıvır zıvır bulabileceğiniz bir yer. Fırsatım olduğu için gelip gezmek istedim. Biraz meyve sebze bir şeyler alacağım. Tatmak için, buranın farklı lezzetlerini tatmak için. Bir de aklımda böyle magnet almak var. Bu kadar. Şimdi gezelim görelim. Yediklerimi paylaşırım zaten. Yemediklerim de artık kısmetse başka zamana. Bu hediyelik eşya dükkanı zaten açık da diğer yerler açık olmuyor hafta içleri başka günlerde. Kafaya takılan Ei denilen, Hawaiice'de Lei denilen o çiçekler burada $40. $8 almıştık. I'm going to buy bananas and some fruit. Yalnız pazar açılalı 2,5 saat falan oldu ve herkes neredeyse toplanıyor. Buraya gelecekseniz erken gelmek lazımmış. Ben öyle açık olur diye gelmedim. Bir de yürüdüm falan yani böyle bayağı tadını çıkarta çıkarta geze geze geldim. Meyveyi satan teyze çok arkadaş canlısı değildi. İlk defa böyle arkadaş canlısı olmayan bir yerli gördüm. Diğerleri çok tatlı. Teyzede bir sıkıntı var. Kapanmış. Şanssız ben. Şöyle küçük, sevimli bir tatlı dükkanı var. Belki tatlı alırım bilmiyorum. Ama yiyecek bulamayacağım sanırım. Böyle yan yana küçük dükkanlar var. Tabii siz onları açık hayal edin. İçecek de kalmamış. 2 saniyede her şeyi kapatıp gittiler ya, ben anlamadım. Neyse en azından biraz değişik muz ve yıldız meyvesi aldım. Yıldız meyvesini daha önce yemiştim de bir de burada yiyeyim. Sonra bizim oradaki marketten papaya alırım. Burada fiyatlar çok değişik değildi. Daha küçüklerini daha pahalıya satıyorlar. Dolayısıyla benim karşıdaki yerden almam daha mantıklı olacak. Hem orası da yerli. Hani kendi bahçelerinin ürünlerini satıyorlar. Hiçbirinin farkı yok yani. Akşam çok heyecanlı bir şey göstereceğim. Bir dans gösterisine gidiyorum ve açık büfe yemek var. Ona böyle süslenip püslenip gideceğim. Eğlenceli olacak bence. Onu da paylaşırım. Çok farklı bir kültürel deneyim yaşayacağım. Gösteri ve yemek için mekana geldim ama daha doğrusu mekana getirildim çünkü transfer de aldım. Neyse burası böyle çok otantik, tatlı bir yer. Tam böyle hayalinizde canlanan egzantrik bir yer yani. Bayağı da makyaj yaptım. İlk defa kırmızı ruj sürdüm. Biraz değişik olmak istedim bugün. Biraz farklı bir şey yapmak istedim. Saçımı ne yapacağımı bilemedim. O yüzden doğal haline bıraktım. Arkaya koydum, kötü oldu. Öne koydum, kötü oldu. Ördüm, kötü oldu. Ben dedim ki boş ver, açık kalsın, doğal olsun falan filan. Şöyle cix bir elbise giydim. Bayağıdır da bunun hayalini kuruyordum. 2 şey yapılabiliyor. Birincisi köy turu var. Kültürlerini gösteriyor işte ağaçtan Hindistan cevizi nasıl toplanır, nasıl açılır, nasıl yenir tarzında. Ondan sonra da bir büfe eşliğinde dans gösterisi var. Ama şu an bekliyorum yani kimse de yok ortalıkta. Ama neyse manzara güzel. Çok şey yapamayacağım. Biri geldi. Hi, kia ora everyone. Before we get started, I'd like to introduce you to our greeting, kia ora. So kia ora means hello and welcome. It also has a deeper meaning of may you live on, good health, good luck, good life. So it's a little bit like wishing someone a long and happy life. So if someone says kia ora to you and wishes you a long and happy life, then it's customary for you to reply kia ora back and wish them a long and happy life back. So let's have a wee practice. Kia ora. Fiorana. Perfect. İnsanlar Cook Adalarına M.Ö. 500'lü yıllarda gelmiş. Neden geldikleri pek bilinmese de teoriler arasında Polinezyalıların kalbindeki okyanus tutkusu veya kıtlık ya da savaş gibi nedenler gösteriliyor. Adanın Avrupalılar tarafından keşfi ise 18. yüzyılda İngiliz kaşif James Cook tarafından yapılıyor ve 15 adadan oluşan bu ada topluluğu onun adıyla anılmaya başlıyor. İlginç olan başka bir detay ise adalıların eskiden yamyam olmaları. Hatta burada tur rehberi akşamki büfede insan eti olmadığı ile ilgili bir espri de yaptı. Kültürel turda eski yerleşim birimlerinin kalıntıları, çeşitli otlardan yapılan ilaçları gösterdi, papaya ve muz tattırdı. Ve tabii ki Hindistan cevizi açmayı da gösterdi. Burada az kalsın feci bir kaza yaşanacaktı. Neyse ki ucuz atlatıldı. Hindistan cevizini açtıktan sonra onu kırıp rendeledi. Ve sonra Hindistan cevizi sütü yapmayı gösterdi. İşte bunlar da Hindistan cevizinin değişik aşamaları. Tam bir Türklük örneği göstererek açık büfede her şeyden aldım. Ama biraz değişik şeyler vardı, adaya özgü şeyler. O yüzden hepsinden ufak ufak almaya çalıştım. Mesela burada patates salatası var. Pancarlı patates salatası. Bu da adaya özgünmüş.
Bu patates kızartması ama bunlar da adaya özgü. Zaten şu patateslerin rengi de biraz farklı. Sonra şu altta görünmeyen yerde poke diye bir şey var. Vejetaryenmiş, taro olduğunu düşünüyorum. Şunun adı raru galiba. Bunun adını unuttum. Papaya bu aslında ama salata. Papaya ve karides salatası. Bu da patates. Bu da glass noodles. Şimdi tabii ki bunların hepsini tadıp burada yorum yapamayacağım. Çünkü kalabalık. Bir de garip oluyor yani. Neyse ben buraya yazarım nasıl olduğunu, tadlarını. Transistor. Bir sonraki bölümde adanın doğal güzelliklerini keşfetmeye devam etmekle kalmayıp başka bir adaya gidiyor ve orada balinalarla yüzüyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere.